Ermin Rastoder tarafında hoşuma giden başka bir şeyse topsuz oyunda oyunun içinde kalabilmesi. Çünkü bazı santraforlar top ayağına geldiği anda oyunun merkezine girer. Rastoder tarafında ise pozisyon daha top ona ulaşmadan önce başlıyor. Şunu en baştan söyleyeyim. Elijah Jazz seviyesinde milimetrik çalışan, savunma çizgisini sürekli ölçen, her koşuyu kusursuza yakın zamanlayan bir profil değil. Hatta bazı sekanslarda daha erken hareket ettiği ya da zamanlamayı tam oturtamadığı görüntüler de var. Ama burada başka bir taraf devreye giriyor. Ve o taraf rakip savunma için ciddi problem oluşturabiliyor. İlk dikkat çeken şey şu. Rastoder bazı yarışları ilk adımda kazanmıyor. Ama birkaç saniye sonra tablo değişmeye başlıyor. Çünkü ilk efor bittikten sonra da koşmaya devam ediyor. Temas geliyor, omuz omuza mücadele geliyor, savunmacı avantajlı başlıyor. Sonra birkaç metre sonra topa ilk ulaşan kişi Rastoder oluyor. Özellikle geriden gelip rakibinden önce topla buluştuğu sekanslar çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada sadece hız görmüyorum, devamlılık görüyorum. İlk hareketi yaptıktan sonra pozisyonun peşini bırakmama tarafını görüyorum. Ve uzun sezonlarda bazı santraforları ayıran detaylardan biri de bu oluyor. İlk koşuyu herkes atabiliyor. Ama ilk koşudan sonra oyunun içinde kalmak başka iş. Rastoder'de çoğu sekansta bunu görmek mümkün. Bir başka hoşuma giden tarafsa ceza sahası içindeki davranışları. Çünkü sürekli aynı çözümü zorlamıyor. Her pozisyonda aynı koşuyu atmıyor, her pozisyonda aynı noktayı hedeflemiyor. Bazen ilk direğe hareketleniyorken bazen savunmacının arkasında kalıyor. Bazen ikinci top ihtimalini takip ediyor. Bazen pozisyonun biraz gerisinde kalıp savunmanın dengesinin bozulmasını bekliyor. Ve burada güzel hissettiren taraf şu, sürekli oyunun içinde kalmaya çalışıyor. Pozisyonun tamamen dışına düşmüyor. İlk koşu boşa gidiyor, ikinci hareket geliyor. İlk alan kapanıyor, yeni alan arıyor. İşte işler tam olarak burada savunmacı için yorucu hale geliyor. Çünkü bazı santraforlar ilk çözüm çalışmazsa pozisyonun dışında kalabiliyor. Rastoder tarafında ikinci ihtimali zorlama tarafı daha güçlü duruyor. Bir de geçiş hücumları kısmı var. Tempo yükseldiği zaman oyunun içinde küçülen bir oyuncu değil, aksine büyüyen oyuncu görüntüsü veriyor. Açık alan oluştuğu zaman daha tehlikeli hale geliyor. Rakip savunmanın yerleşemediği sekanslara daha rahat çözüm üretebildiğini görmek mümkün. Ve burada güzel taraf sadece koşması değil, o koşuların amacı. Çünkü bazı oyuncular açık alanı sadece kullanır. Rastoder bazı sekanslarda açık alanı cezalandırmaya çalışıyor. Bir başka değerli tarafsa baskı davranışları. Rakip savunma ile kaleci paslaşırken araya girdiği sekanslar örneğin. Burada da güzel taraf sadece top kazanması değil, rahatlığı bozması, rakibin karar süresini daraltması, panik oluşturması ve bazen çok büyük pozisyonlar tam olarak böyle başlıyor. Büyük baskılarla değil, rahatlığı bozabilen küçük baskılarla. Rastoder'de bunu görmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü video içerisinde sık sık bahsettiğim komple santrafor hissini büyüten taraflardan birisi de bu. Top ayağındayken zaten çözüm üretebiliyor. Ama top daha ayağına hiç gelmeden pozisyonun içine girebilmesi çok ekstra. Ve santrafor tarafında bunu görmek her zaman çok kolay olmuyor. Ve şimdi bir santrafor için en önemli kısma geldik.